Evet, merhaba arkadaşlar, ben Stein. Age of Empires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Şimdi Bakır Sefer etkinliğinden birkaç şeylerden bahsedeceğim şimdi size. Bu videoyu tabii ki şeye de göndereceğim. Bizim bu Discord'da bu oyunun yetkilileri var. Bir işe yarar mı zannetmiyorum ama yine de deneyelim. Benim kendi analizde bulunduğum birkaç şey var. Siz de analizlerinizi söylemek isterseniz yazabilirsiniz. Tabii ki özgür ve hür iradenizle yazıp yazmamak da size kalmış. Şimdi hocam ödüllere gelmek gerekirse tam bugünü bekledim hocam. Neden bugünü bekledim? Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam 8 civarında bu videoyu yayınlıyorsun. Ne alaka, sen 6'da yayınlardın normalde videoları. Evet hocam, neden? Çünkü tam bugün hem en kudretli imparatorluk hem de Altın Sefer'in bitişinin eşiğindeyiz. İkisini de rahat şekilde değerlendirebileceğiz. Belki şu anda diyorsunuz ya hocam uzatma. Ya uzatırım hocam, siz niye her şeye müdahale ediyorsunuz diye bir cevap da verebilirim. Şimdi Altın Sefer bölümünde biliyorsunuz en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi altın kafadır. Kahramanı yükseltebilmek amacıyla. Bir de ondan sonrasında genellikle efsane Recep Parşömen'i severiz. Bu da genellikle hep 20'li gelir. Yaptığımız puana göre tabii ki alacağımız ödüllerin sayısı artabiliyor. Biz bu Altın Sefer'de ben biliyorsunuz şehir dışındaydım. Biliyorsunuz değil mi? Sanki nereden? Yani bazıları bilir. Ondan dolayı çok bir puan yapamadım. Sanki olmasam Kraken sıfırlayacağım. O da belli. Şimdi burada büyük bir risk var Bakır Seferler'de. Şimdi oyunu yeni başlayanlar, yeni izleyenler diyecektir ki Altın Sefer yazıyor. Niye Bakır Sefer diyorsun? Ödül Bakır. Yani adının Altın Sefer olarak konması bizim buna Altın Sefer diyeceğimiz anlamına gelmiyor. Şimdi 5 tane altın kafa alabiliyorsun. Geliyorsun burada, çok özür diliyorum, kıçı kırık bir saat savaş yapıyoruz. Bu KVK'da da kazanırsanız 8 madalya alabiliyorsunuz. Kazanamazsanız 3 tane alabiliyorsunuz. Yani burada toplamda 8 madalya, orada da 5 tane madalya alabiliyoruz. Orada ekstrasına efsane parşömen olsa da 4 gün süren bir savaş ve gece gündüz seni sıfırlayabilecek krakenler var ki zaten hepiniz bu savaşlarda krakenlerin sürekli kalelere daldığını ben de 2-3 kere bu olaya şey oldum hocam. Çünkü bana da yazdılar. Hocam kalene saldırı, hocam sıfırlıyorlar seni hocam falan. Birkaç kere böyle bir şeyin eşiğinde döndük hocam. Yani siz sıfırlamayla karşı karşıya kaldınız. Ya da oyunun şimdiye kadar verdiğiniz emeğin asker bölümü olarak sıfırlanmaya karşı karşıya kalırken bu ödüllerin zaten inanılmaz şekilde düşük olduğunu söyleyebilirim. Ki ekstrasında zaten Altın Sefer ödülü beta'ya da gelmişti. Globale geldikten sonra da zaten filde bug'lar çıkmaya başladı. Işınlanamıyorsun, garip garip şeyler oluyor. Bir sürü olay çıkıyordu. Ya zaten sen bunu beta'da denemişsin. Neden çeşitli bug'lar çıkıyor ki globalde? Neyse. Böyle olaylar oldu. Hatta bir ara bir ödül gibi bir şeyler verdiler. Hani bunun özür mahiyetinde. Şimdi çoğu gelen hocam KVK'da ilk geldiği zaman yine onda da bug çıktı. KVK'da da bu sefer ışınlanma yapamıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Bir de çoğu kişinin pas turuna, bypass turu mu ne? Böyle bir tura giriyordu. Yani eşleşiyordun ama karşıdaki rakip birbirimize gidip gelemiyoruz. Garip garip birkaç şey oluyordu. Şimdi burada ödüller var. Sıralama ödülleri. Altın Sefer. Şimdi asıl konuşmak istediğim konu bu. Fark ediyorsanız artık hani eleştirdiğim zaman bile çok sakin eleştiriyorum. Yani yani. Şimdi tabloya geldik. Burada sunucular arası atıyorum böyle puanlar var. Ben giremedim tabii. İşte burada sıralamalar falan var. Burada tablo var. Ödüller bölümünde burada size mesela puan veriyor. Tamam mı? Bak, burada puanlar ekstra alabiliyorsun. İşte kişiselde, boss'ta, işte katılımda vesaire vesaire. Zaten bunların hepsini alabiliyorsunuz. Zafer ve mağlupta da iki çeşit ödül var. Bunları alabiliyorsunuz. En kudretli imparatorlukta bundaki hatadan da bahsedeceğim. E, hocam ödüller. Bak şimdi. Burada imparatorluk parası ödülü var. Tamam mı? Burada sınır ötesine tıkladığınız zaman. Şimdi bak. Kraken veya balina. Bulunduğun sunucuya bağlı olaraktan söylüyorum. Yani en üst düzeylerdeki bir adamsan eğer, sunucuyu biçtiysen 20 tane altın kafa, 20 bin imparatorluk parası alıyorsun. Zaten bu adam için de yetersiz bir durum. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi el emeğiyle ya da stratejiyle bir şey yapamadığımız için artık, şimdi atıyorum bir Kraken'e karşı nasıl bir strateji yapabilirsin abi, yani mümkünatı yok artık. O adam yapmış,
Paralı asker bölümünün araştırmasını yapmış. Karşı saldırı oranını, hasarını düşürmesini bilmem ne yapmış. Senin o adama karşı bir antiliğin de yok. Yani neyle gidersen git. Adam full okçu gelsin, full süvari git. Bir anlamı yok zaten adamdaki mitolojik gemler Allah bilir kaç seviye. Şimdi zaten tamam, bu adam zaten zevki için oynuyor. Bu adamın çok ödüle de ihtiyacı yok. Fakat bu ödül çöpe gidiyor. Neden çöpe gidiyor? Zaten Kraken'in buna ihtiyacı yok ki. Sen bunu Kraken'e veriyorsun, bunu Kraken'e veriyorsun, bunu balinalara, Kraken'lere, balinalara. Böyle 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 balinalar hep Kraken. Benim garibim mücadele ederse 3 tane 2 tane altın kafa alırsa alır. Şimdi asla bakarsanız bu ödüller bir kara delikte yok olup gidiyor. Yani zaten para yatıran adama gidiyor. Şimdi kızdığımız nokta şu. Şu an kızıyor gibi değilim ama yoruldum artık. Şimdi kızdığımız ve sitem ettiğimiz nokta şudur ki bağlaç. Sen sürekli para yatıran bir Kraken'e karşı gelemeyen etkinliklerde ki zaten böyle etkinliklerde alabiliyoruz. Sen bu etkinliklerde gidip onu da Kraken'e balinaya verirsen free oyuncu zaten daha da geri kalacak. Zaten geri kalmış. Bir de daha da geriye kalacak. Şimdi Altın Sefer bölümünde zaten biliyorsunuz ki Kraken balina dezörü aman aman ortalıkta bir savaş dönmüyor. Krakenler balinalar kafa ata ata kale sıfırlıyor. Zaten oradan inanılmaz bir puan kazanıyor hocam. Yani ben bu listeye sıralamaya baktığım zaman mesela ben burada kimlerin olduğunu biliyorum. Sunucular arasında Desaint yani kaç yüz milyon, 200 küsür milyon adam. Bizim Griza mesela eski 22'de beraberdik 130 milyon adam, Arthur'lu adam. Mesela hükümdarlar şu işte bizim ittifakta bunlar da güçlü adamlar. Baktığın zaman zaten Balina Kraken tarzı adamlar ve emin olun bu sıralamaya girmek için inanılmaz asker kaybettiler. E, Aldıkları ödülde zaten değmiyor. Hani değmemesine rağmen yine de onlar alıyor. Ben de diyorum ki hocam öyle etkinlikler getir ki oyunu takip eden adamlar, yani tamam bu bir strateji oyunu, artık strateji bölümü çok fazla kalmasa da bazı etkinlikler getir, insanlar el emeğiyle bir şeyler kazanabilsin. Ya da işte oyunda bulunduğu süre boyunca yani insanı oyunda tut. Böyle etkinlikler yap ki adam uğraşsın. Ne bileyim kaynak toplaması olsun, içinde barbar kesmesi olsun. Şimdi barbar kesme diye bir şey kalmadı artık zaten. Yani barbar kesmeye puan ver Rock'taki gibi yani. Ona puan ver, kaynak toplamaya puan ver. Böyle böyle görevlerle insanlar emeğiyle işte uğraşıp kazanabilsin. Yani Kraken uğraşmıyorsa o ödülü alamazsın. Tabii bunun birçok şeyi var. Her zaman diyoruz oyunun grafiklerine zaten hayranız. Bundan yana sıkıntı yok. Zaten bir de o kadar zaman emek vermişiz. Grafiği de seviyoruz. En azından bu oyunun düzelmesi bizim de işimize gelir. Emek verdiğimiz bir durum. Yani bırakan insanları görmek işler acısı. O kadar zaman beraber sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz, beraber savaştığımız insanların oyunu bırakmasını istemiyoruz. Ee, Çünkü onlar gidince daha da şey oluyorsun, hani sürekli sıkılıyorsun. Zaten şunu da farkındasınız. Sunucu birleştirme istiyoruz ekstrasında. Çünkü sizin göç gibi bir olayınızda bazı sunucular boş kalıyor. Şu an KVK'lardan hiç zevk alamıyoruz. Çünkü çok uç. Yani bir sunucu çok güçlü, bir sunucu çok güçsüz şekilde kalıyor. O yüzden sunucu birleşmesi lazım. Bırakın Prestige işini, Age of Empires Mobile. Prestige'i bir tarafa bırakın. Başaramadın abi. En azından birleştirme yap. Bir de artık reklam ver. Yani kurban olayım. Bak Palmon Survival diye bir oyun çıkardı. Rock. Ve adam çıkardı gün her yerde reklam vardı bu oyunun. Her reklamda, her videodan sonra her şeyde reklam var. Sen de artık reklam ver kurbanım. Bir de düzgün reklam ver. Senin bir iki tane reklamını gördük. İnsanların elden ele toplanarak büyüttüğü oyun, yani hepimizin emeğiyle, yani ben söyledim sen söyledin o söyledi arkadaşlar, çevreyle geldi bu oyun herkes. Ya da işte görerek geldi. Age of Empires Mobile adından dolayı. Sen de artık bir reklam yap. Sen de artık bir altyapıyı düzelt. Artık bir ordu kaydetme getir. Artık bir emülatör getir. Artık ödül sistemini düzelt. Etkinlikleri çoğalt. Yani öyle bir etkinlikleri çoğalt. Ben şimdi mesela Rock'a giriyorum. Ya örnek veriyorum tabii. Kıyaslama birkaç oyunla yapmaya çalışıyorum. Rock'a giriyorum abi, çıkamıyorum oyundan. Neden? Çünkü sürekli etkinlik var. Oyuna girdiğim zaman onu yapayım. Aman onu yapayım. Aa dur buraya gelmişken şu altın kafaları alayım derken bir bakıyorum ki ben bir günde yemin ediyorum 5 saat, 6 saat, 7 saat ben oyun içinde kaldığımı biliyorum yani. Bu oyun da böyle olsun. Uzun zamandır emek veriyoruz. Uzun zamandır şey yapıyoruz. E, Beni ki biliyorsunuz her akşam neredeyse canlı açan bir insanım. Şu an haftada bir falan anca açıyorum. Çünkü yok hocam ne anlatacaksın? Artık sizler de zaten canlı yayında sorular sormuyorsunuz. Hepiniz, çoğu insan sıkılmış. Artık şey soruyor. Hani yeni başlayanlar hariç. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Öyle iki makara yapıyoruz artık. Yani umarım bu düzelir. Ben yetkiliye de göndereceğim. Sayın yetkili. Kendine gel. Şu oyunu kurban olayım artık. Yani fikir istiyorsanız artık biz verelim. Zaten şimdiye kadar biz verdik. Yine biz verelim. Yeter ki yapın. Yeter ki umursayın artık. Umarım iyi olur.
Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam beğeni atarsanız çok memnun kalırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.